şu piramitleri bir de biz görelim ya. Şu piramidin sırrı çözüldü. Bu firavunun mezarı bulundu. Lanetli mezarlar bilmem neler. Buradaki en büyük piramit Hofu dostlar. İçeriye giriş 1000 pound. $7. Bu $7. $7 diyor abi. 350 pound. Yavaş yavaş. Eyvallah abi. Hofu'nun içerisinde demiş ki beni yalnız bırakın, bir gece Firavun'un odasında uyuyacağım. Bira vermişler çalışmalarının karşılığında, herhalde günlük. Öpücük fotoğrafı var ya, bu heykelle çekiliyorlar. Ha, Türk parası var. Ha, sende niye Türk parası var abi? Dayı sinirlendi yol vermiyorlar diye. Vallahi haklısın dayı. Çok haklısın. Durmuyorlar. Durmuyorlar dayı ya. Gel gel kenarı gel. Hayvanat hayvanat. Vallahi. Başka yolu yok abi. Atlayacaksınız böyle. Bak. Şöyle koşacaksınız. Dayı o kadar haklı ki sinirlenmekte. Yani ne yapıyorsun abi? Aynen abicim. Ben Uber'e bakıyorum, yanından bakalım ne kadar çıkacak. Tamam, Uber'e bakalım abi. Gördün mü dayı nasıl sinirlendi trafiğe? Abi bak, burası şehrin meydanı ya. Kahire'nin kalbi. İleride Tahrir Meydanı'ndaki o anıt var. Burası Tahrir Meydanı. Işık hiçbir şey çalışmıyor. Herkes kafasına göre geçiyor. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyor. Bir de büyük bir meydan burası. Öyle kolay da değil. Geniş cadde çünkü. Karşıya geçmek kolay değil. Bakayım mı abi ben şey? Ama bir kahvaltı yapalım istiyorsan, öyle gidelim abi. Orada çünkü vaktimiz çok harcanacak ya. Orada yemekle uğraşmayalım abi. Bir şeyler yiyelim, öyle gidelim. Bilmiyorum abi, sen daha iyi biliyorsun burayı. Hafif bir şey atıştıralım, öyle gidelim abi. Tamam. Nasılsın abi, iyi misin? Boğazlar ağrıyor mu? Valla boğazım iyiymiş biraz hafiften. Ses, evet biraz kısılmış gibi sesin. Ah, yaşlarını buldu hacı baba. Yalla. İyi duruyorlar. Aman ablam. Hızlıdan bir iki falafel bir şey ya da basit baharatsız bir şey atıştıralım. Maksat güç olsun bize. Abi burada Uber var, InDrive var, bir de Didi var değil mi? Didi'ye ben Bir de Karim miydi? Belki Didi'de bana indirim var. İndirim, tamam. Ne kadar çok çıkarsan Uber kullanırsan sana indirim yapıyorlar biraz. Doğru. Şimdi bu hafta fiyatlar uygun. Bak. 100 senesi benden. Oo güzel, tamam. Şimdi bakarız abi fiyatlara, kahvaltıdan sonra hemen hızlıdan yol alırız. Arkadaşlar bu videoda Giza bölgesine gideceğiz. Bir aksilik olmazsa piramitleri ziyaret edeceğiz. Yani Mısır dendiği zaman akla gelen ilk piramitler oluyor. Herkes tabii, ya belki gelen turistlerin %70'i piramitler için geliyor abi. Piramitler olmasa belki çok fazla turist ya gelir yine, ama müthiş bir etki yaratıyor piramitler. Abi, piramitler için gelirler. Bizde de Ozan. Aynen. Çok büyük bir kısmı turistleri piramitleri görmek için geliyor. Biz de gideceğiz, göreceğiz artık. Şu piramitleri bir de biz görelim ya. Vallahi çok merak ettiğim yapılar. Güzel de yapılar. Çocukluğumuzdan beri belgesellerini izledik. İşte şu piramidin sırrı çözüldü. Bu firavunun mezarı bulundu. Lanetli mezarlar bilmem neler. Yok abi. Öyle hadince çözülebilecek bir sır değil ya. Evet tabii canım. Gideceğiz, göreceğiz bakalım nasıl bir yermiş. Bir tane sokak kahvaltıcısına geldik şimdi. Abi video çekmeme izin vermedi orada. Ciğer satıyor, sucuk satıyor ve şöyle kıyma satıyor. Domatesli, biberli kıyma. Üzerine bir böyle tost peynir gibi, böyle rendelenmiş peynir gibi bir şey serpti ama peynir değil galiba bu. Başka bir şey olabilir. Tadına bakalım şimdi. Yok ya, peynirmiş. Kıyma ekmek. Yanında şöyle turşu veriyorlar. 15 pound. Beğendin mi? Güzelmiş abi bu. İskenderiye'de sürekli ciğer yiyordum. Bundan yoktu. İlk defa böyle 3 çeşit gördüm. Sucuk var, ciğer var, bir de böyle kıyma var. Allah'ım kalmış ona.
Selamünaleyküm. Dostlar şimdi Giza'dayız. Giza bölgesine metro ile geldik. İnince açıklayacağım buraya nasıl geldiğimizi. Buradan Uber'den bir taksi çağırdık kendimize. Piramitlere buradan gideceğiz dostlar. Daha yakın buradan. Arkadaşlar karşımızda piramitler. Şimdi burada bayağı bir trafik var. Biz taksiden indik aşağıda. Bayağı kalabalık burası. İnsanlar bilet satılan ofise kadar araçla gidiyorlar. Şimdi buraya gelişi nasıl yaptık onu anlatmak istiyorum. Biz Tahrir Meydanı'ndaydık. Kahvaltı yaptık. Oradan buraya taksiyle gelecektik. Böyle 4-5 dolar arası bir şey yapıyor. Hatta bazen 3 dolara falan da gelebiliyorsunuz. Aşağı yukarı 30-40 kilometre uzakta değil mi abi burası? Kahire'nin merkezinden. 25-30 kilometre. Şimdi biz dedik ki trafik olur, kalabalık olur. Tahrir Meydanı'nda metro var. Metroya atladık, Giza bölgesine geldik. Giza bölgesinden taksiye bindik. 2 dolara falan geldi hemen hemen. Ama trafiği bayağı bir aşmış olduk dostlar. Daha hızlı geldik. Metroda da şöyle bir sistem var. Kaç durak gideceksiniz onu söylüyorsunuz. Yani ineceğiniz durağı söylüyorsunuz. Size bir bilet veriyor. Öncelikle makineye atıyorsunuz o bileti. Daha sonrasından tekrardan alıyorsunuz. Çıkarken tekrar atıyorsunuz bileti. Yani gittiğiniz durağı bilmek istiyorlar. Emin olmak istiyorlar. O yüzden o bileti atmayın dostlar. Sarı bir bilet. Bunu da söylemiş olayım. İçeride video çekmek yasaktı. Fotoğraf çekmek yasaktı. Şuradan girecekmişiz. Askerler var burada. Bölgede asker, polis çok fazla. Metronun içerisinde de güvenlik çok fazlaydı. O yüzden orada video çekmedim. Şu trafiği görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar kalabalık. Tabii ki de insanlar piramitler için can atıyorlar. Bir an önce buraya gelip ziyaret etmek istiyorlar. Biz de önce biletimizi alalım. Ana giriş. Arkadaşlar giriş ücretleri yabancılar için 700 pound. Öğrenciyseniz eğer 350 pound'a girebiliyorsunuz. Bu da piramitlerin içine girecekseniz. Buradaki en büyük piramit Hofu dostlar. İçeri giriş 1000 pound. Burada bir de Mikeron var. 280 pound'a içeri giriyorsunuz. Kefren var. Onun da içine 280 pound öderek girebiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz öğrenci kartı ya da belgesi gösterin. Yarı yarıya ücret ödeyin. Sadece kartla geçiş var bu arada. Nakit kabul etmiyorlar. Burada nakit kabul edilmiyor dostlar. Şükran, şükran. Ben Arap. Hangisi? Sen de baba. Tamam. Biletimiz bu şekilde dostlar. Üzerinde de Sphinx var. Büyük Sphinx heykeli. Bir aksilik olmazsa bunu da görmeye gideceğiz. Şimdi biletimizi aldık. İçeriye giriş vakti. X-ray'den geçeceğiz. Yerliler diğer taraftan giriyor. Turistler buradan giriyor dostlar. Şöyle biletimizi okutuyoruz. Geçtik. Buradan geçtik. Ve alandayız. 14 dolar dostlar. Turistler için 14 dolar. Yerel halk onda biri fiyatını ödüyor. Artık meşhur piramitleri gezmeye başlayabiliriz. İyi güzel, sis yok. Bugün sis yok. Piramitler deyince aklımıza böyle çölün ortasındaki yapılar geliyor ama bakın hemen karşıda Giza var dostlar. Burası Kahire'nin bir bölgesi. Aşağı yukarı 5 milyon bir nüfusu var. Yani İzmir kadar büyük bir bölge dostlar. Şehir hemen arkamızda. Giriş bu taraftan geliyorsunuz, biletinizi alıyorsunuz. Bakın hemen dibimizde. Yani şehrin dibinde piramitler. Tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz bir insan kalabalığı var. Yani burası Mısır'ın en önemli turizm noktası. Hatta dünya üzerindeki en önemli turistik noktalardan bir tanesi. Mısır halkı da tabii ki burada gelip insanlar buraya içeri giriyorlar. Sizlere rehberlik etmek istiyorlar. Fotoğraflarınızı çekmek istiyorlar. Deveye bindirmeye çalışıyorlar sizleri. Yani sizlere bir şeyler de satacaklar. Pazarlık yapacaklar vesaire. Birazcık rahatınızı bozabilirler. Keyfini çıkarmak isteyeceksinizdir piramitlerin. Sabırlı olun derim. Onların işi bu. Buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Yüksek fiyat çekeceklerdir, ona da eminim. Bir şey almak isterseniz, deveye falan binmek isterseniz yani pazarlık yapın. Tüm Mısır'da olduğu gibi. Şu an baktığımız bu piramit Kofu piramidi dostlar. Diğer ismiyle Büyük Piramit ya da Keops piramidi olarak da geçiyor. En büyük piramit bu. Ve antik dünyadan kalan tek yapı şu an karşımızdaki Kofu piramidi. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi kendisi. O dönemden ayakta kalan tek eser. Hemen yanında şöyle arka tarafta kaldı. Kefren piramidi var. Mykerinos piramidi onun arkasında. Onu görmüyoruz. O daha küçük. Şimdi şöyle piramidin yanına doğru gidelim. Buraya arabayla da giriliyor o zaman ya. Baksanıza. Tur otobüsleri hemen karşıya park etmişler. Bu tarafta hediyelik eşya satın alabileceğiniz bir yer var.
Şöyle gölgeye doğru geçelim. Bayağı bir sıcak. Gelirken yanınıza suyunuzu alın, atıştırmalığınızı alın. Burada yorulacaksınız çünkü. Burada içeride pahalıdır. Evet, burada Fiyatlar pahalıdır, evet. Yani suyun burada 30 pound'a 40 pound'a gene satabilirler. Dışarıda 10-15 pound. 10 pound 6 pound'a bu küçük su kanaları. Üzerine çıkmışlar. Orası giriş mi abi? Oraya giriş, içeriye giriş abi. Heh. 1000 pound öderseniz, yani 20 dolar öderseniz Khofru'nun içerisine, yani Keops piramidinin içerisine girebiliyorsunuz dostlar. Şimdi piramitler hakkında bilgi de vereceğim ama önce birazcık gezelim istiyorum. Burada abiler bir şeyler satıyor. Şükran abi. How much? This Hı hı. $7. 7 dolar. Bu 7 diyor? dolar. 7 dolar Lan diyor bu- abi. bu- 350 pound. Ha, bu bize fiyata kaldırır boş. Aynen, bak bir tık pahalıya satıyor abimiz. Different color. Üzerinde firavunlar var. Yeni Şöyle geldi. göstereyim. Kraliçeler var. Evet. Şükran abi, eyvallah. Farklı renklerde de var. Şükran abi, eyvallah. Sağ olasın. How much? No, I don't want to buy. I just want to show. Okay. Şükran. Two. Two. Three for on beach. 15. 5 dolara indirdi. 5 250'ye. Beş Şükran dolar. abi, sağ ol. 5 dolar. Ve Tamam, sağ ol bak, abi, Şükran. arabamız sağ olasın. Şükran. Arkadaşlar şimdi taşların büyüklüğüne bakın. Biraz daha yaklaşır mısın abi? Benim boyum 1.78. Taş omzuma geliyor. Aşağı yukarı 1 metre 70 santim, 1 metre 65 santim boyunda. Oldukça geniş. Belki 1 tondan fazladır bunun ağırlığı. Bunun gibi 2 milyondan fazla taş olduğu düşünülüyor. Bu kireç taşı. O dönem kireç taşı kullanmışlar çünkü daha rahat yontuluyormuş sanırım ve bu çevrede çok rahat ulaşılabilen taşmış kireç taşı ve daha rahat taşınıyormuş. Şu an biz Büyük Piramidin önündeyiz. Yani Büyük Piramit dediğimde aklınıza Keops piramidi, Khufu piramidi gelsin. Dünya üzerindeki en önemli piramit kendisi. 2 milyondan fazla bu taş bloklar buraya konarak 20 yıldan biraz daha fazla bir sürede inşa edilmiş bu piramit. O dönemin firavunu, firavunlar da o dönemin hükümdarları. Neydi ismi? Khufu. Kendisinin ismini vermişler. Bir an kafam karıştı. Khufu'nun adını vermişler. O dönemin firavunu Khufu demiş ki ben ölmeden bunun inşaatı bitecek demiş. Yani bitiş tarihini de vermiş ve bu devasa piramidi inşa etmişler dostlar. Şimdi piramitler nasıl yapılardır diye soracaksınız. Piramitler Antik Mısır'da anıt mezar olarak kullanılıyor. Şu an mesela burada bir sürü piramit var. Bütün Mısır'da 100'den fazla piramit var. Biz en meşhurunun önündeyiz. Piramitler de firavunların mezarları ya da eşlerinin mezarları oluyor. Anıt mezarlara bakıyoruz biz şu an. Ama o kadar görkemli inşa etmişler ki ve devasa inşa etmişler ki yani bugün biz geliyoruz, buraları ziyaret ediyoruz. O dönemi anlamaya çalışıyoruz. İçi sırlarla dolu, içi tuzaklarla dolu, bilinmeyen odalarla dolu. Bir sürü hazineler varmış zamanında, işte gelmişler hazine avcıları, çalmışlar vesaire. Hazineleri ararken hayatlarını kaybeden insanlar, arkeologlar yıllarını harcıyorlar buraların sırlarını çözebilmek için. Milattan önce 2500'lü yıllarda bunun yapıldığı düşünülüyor. 20 yıl civarı bir yapım süresi var. Dediğim gibi Firavun Khufu'nun emriyle yapılmış bir anıt mezar dostlar. Ve 3800 yıl civarı dünya üzerindeki en büyük yapı bu piramitmiş. Güzel bir yapının önündeyiz. Zaten şuradaki kalabalığı görüyorsunuz. Hemen gruplar piramidin içine doğru gitmeye çalışıyor. Abi şimdi ne tarafa doğru gitmek lazım? Şöyle bir dolanalım mı? O tarafa da bir bakalım mı? Böyle çıkalım, hava bitsin böyle gidelim. Fark etmez abi. Orada Ya, kraliçenin gene küçükten piramit yapılarını gösteriyor. gel abi oraya da bakalım. Khufu'nun 3 tane karısı var. 3 karısının mezarlığı da orada. Küçük küçük piramit var 3 tane. Şimdi arkadaşlar Giza bölgesi piramitler bölgesi. Mısır'da, Mısır'ın genelinde yani 100'den fazla piramit var. Biz sadece bu Giza piramit bölgesini biliyoruz. Burada 3 tane çok meşhur piramit var ve irili ufaklı piramitler var. Yani turistler gördüğünüz gibi gelip sadece bu bölgeyi ziyaret ediyorlar ama yine buraya yakın olup da meşhur olan mesela Sakkara piramidi var. Basma piramit. Bunun adı basma piramit. Basma piramit diyorlar. Orada denediler. Oradan sonra geldi burada 3 tane yaptılar. Hmm. Deneme orada oldu abi. O deneme piramidi. Basma piramidi o çok küçüktür abi. O buradan yerin 17 kilo uzakta. 17 kilometre uzakta. 17 kilometre uzakta Sakkara'daki piramitler. O piramitin adı basma piramit. Basma piramit. Orada denediler. Gerten başarınca geldi bu yüzden bu bölgeyi seçtiler. Şimdi bu bölgeden bütün her yeri görüyor gördüğün gibi. Yani ben mesela piramit deyince hep aklıma çok fazla belgesel izlemişimdir ailemle piramitlerle ilgili. Hep böyle çölün ortasında zannederiz. Hiçliğin ortasında. Şehir karşıda ya.
Hemen şehir dibimize kadar gelişmiş yani. Buraya kadar gelmiş şehir. Baron döneminde buranın Nehir Nil bırakacak varmış. Nil buraya kadar geliyordu. Yani suylar kısalmış. Evet. Şimdi öyle bir durum var ki Nil Nehri çok yakına kadar geliyormuş. Antik Mısır döneminde, yani piramitleri yaptıkları dönemde. Ama Nil belli oranda azalmış, çekilmiş. Burada bir şey var efendim. Bu taşlar Luxor'dan gelme abi. Nil üstü gelme. Nil Luxor tarafından, daha güneyden gelme taşlar. Bu Sudan sınırından gelme bu taşlar bu. Luxor dediğimizde buraya bir 250 kilometre uzaklıkta. 550. Benim aklımda 250 kalmış ya. 550 kilometreymiş arkadaşlar. Tamam işte o vakit abim gemiler üstünde. Gemilerle getirmişler bu taşları ama bunları yonta yonta, bak yazı yazmışlar ya. Efendim abi bu taşlar Luxor'da var bes. Kahire'de bu taşlardan yoktur. Luxor Sudan sınırından geliyor. Sudan sınırının oradan. Ha, Luxor Sudan sınırına yakındır. 1 dolara satıyor abi bak. Yavaş yavaş. 1 dolara satıyor. Ya Sadiki. Yavaş yavaş. Hasan. Eyvallah abi. Turkish people vallahi. Eyvallah abi, şükran. Burada develer var. Deve turu da yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi pazarlık. Ne haber? İyi misiniz? He? Kıyamam lan size. O ne kadar büyük ya öyle. Ömer abi söyledi şimdi. Firavun Hofu'nun 3 tane eşi varmış ve her bir eşi için piramit yaptırmış. Tabi günümüze kadar pek kalmamış bu piramitler. O genç kardeşimiz deveyle ilerliyor insanların içinde. Bu da kraliçe. Hofun karısının mezarı diyebilirsin burada. Burada tam 25 metre iniyorsun. Buradan 25 metre zaten böyle Bu basamak cumartesi basamak günü yapmışlar. kapalı oluyor abim. Pazar günü açılıyor. Dikkat et. Cuma, cumartesi kapalı ne oluyor bura? Buraya girmesi bedavadan. Ana girişten girebiliyorsun bura. Yani abi bu Hofun girişi kimi? Hofun 86 metre. Bu bir 25 metre. Bunları seyircilere anlatmak isterim. Bu kraliçenin şeyi. Çiğde boş bir şey yoktur. Ben bunun içine girdim efendim abi. Çi boş. Çalmışlar zamanında. Direkt gidiyorsun abim, sağa gidiyorsun. Ortada bir 3-4 metre çukurluk, derinlik bir büyük kaya görüyorsun. Taşlar görüyorsun. O kadar. Efendim abi her şey boşalmış olabilir abi. Bir şey kalmadı. دي مصورة ممكن تطلعوا على الانستغرام بياسر شيء؟ لا عادي. Ya bir çekim yap gönder yani. Sorun değil yani çekilmedi. Sıkıntı yok. Şükran, Gel. şükran. Gel abi. Fotoğraf çekilmek istiyorlar da çocuklar, gençler. Burada bir sürü turist var çünkü. 50. Yes. Foto Gel. Şimdi biraz daha yüksek bir noktaya çıktık. Şehri daha net görebiliyoruz buradan. Kofu piramidi 147 metre. Hemen onun yanında olan ortanca piramit var. Kefren piramidi. O da 143 metre dostlar. Kefren'in arkasında da başka bir piramit var. O 67-68 metre civarında. O da en küçük piramit. Yan yana dizilmiş durumda. Giza bölgesindeki en meşhur piramitler bunlar dostlar. Bunu sevsem teper mi ya? Yerim seni. Polis abimiz sinirlendi. Herhalde yaklaşmak yasak. Şeylere bağırıyor, kızlara bağırıyor. Yasak abi. Ha, buraya geçmek de yasak olabilir mi acaba abi? Biz de azar işitmeyelim ya. Çünkü herkes o tarafta duruyor. Öyle develerin üstünde polis abiler. Gel abi direkt gel. Herkese bağırıyor abi. Bizim için sorun değil. Güneş bu taraftan vuruyor ya, biraz karanlık gözüküyor. Ama şöyle kamerayı çeviriyorum. Kofu piramidi çok güzel görünüyor buradan. Şöyle arkamıza alalım Kofu'yu. Şimdi buraya gelip Kofu'yla fotoğraf çekiliyorsunuz. Oradan da Kefren'le fotoğraf çekiliyorsunuz. Yani işin kilit noktası bu sanırım. Doğru mudur abi? Tabii abi şurada ileride bir yer var. Fotoğraf yeri de var. Üçü birden çıkartabilirsin. Bu Sphinx var ya abi, bir tane meşhur heykel. Aşağıda mı kaldı Aşağıda o? abim.
Oraya da gideceğiz değil mi? İnşallah gideceğiz abi. Buraya gelmişsin, oraya gitmezsen olmaz abi. Yani. Abi. Buraya aşağı yukarı kaç saat ayrılmalıdır abi sence? 2 saat, 2,5 saat yeter. 2-2,5 saat yeter buraya. Yeter abi. Zaten bayağı sıcak hava ya. Oo, Abi buradan çok güzel görünüyormuş abi ya. Ya. Kefren piramidinin tepesi biraz daha sağlam gözüküyor. Bunun en altında Firavun'un mezarı varmış. Yani o dönemin hükümdarının mezarı varmış. Onun eşinin mezarı da en üstte yazıyor internette. Yani gerçekten piramidin en üstünde mi inşa ettiler yoksa kralın üzerindeki herhangi bir oda mı? O kısmı çok anlayamadım. Fark ettiyseniz taşlar diğer piramitte de öyleydi. Bayağı dökülmüş durumda. Ömer abinin söylediğine göre burada deprem olmuş galiba zamanında. Onun da etkisi var. Yani bayağı bir döküntü gözüküyor. Yani tırmanmak isteseniz de yukarı çıkamazsınız gibi belli bir seviyeden sonra. Şimdi dostlar, Çıkarsınız, sofada çıkılır. Hofu'da çıkılıyor mu abi? Orada da bazı noktalar biraz döküntü gibi duruyordu. Abi, bak görüyor musun nasıl? Bir şu kameraya vur bak. Evet, üstü sağlam kalmış Çok bunun. sağlam abi, burada 1550 yılında deprem gelmiş bu bölgelere. Efendime söyleyeyim. Yani %90 da bu deprem etkisinden bile dökülmüş taşlar. Deprem yüzünden dökülmüş. Kimse bilgi bilmiyor. Diyor ki ne, Napolyon vurmuş burayı. Dikkat et. Onu bilmiyorum, okumadım. Yani o Benim konuda- bildiğim Napolyon buraya gelmiş. Hatta bir yerde Bir gece okumuştum. abi, tamam. Kofu'nun içerisinde demiş ki beni yalnız bırakın, bir gece Firavun'un odasında uyuyacağım. Ama Tamam. biliyorsunuz hani Firavun'un işte odasının orada lanetler var, tuzaklar var vesaire bilmem ne. Öyle bir hikayesi var yani, buraya gelmiş Napolyon. Kalamamış, yatamamış. Aynen, kalamamış. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Böyle büyük anıtlar inşa ettiriyorlar kendilerine o dönemin firavunları. Çünkü ölümden sonra yaşama inanıyorlar. İçerisine en değerli eşyalarıyla birlikte bir odaya gömülüyorlar firavunlar. Mumyalama var o dönemde dostlar. Çünkü ölümden sonra yaşama inandıkları için sağlam kalması gerekiyor vücudun. Kendilerini mumyalatıyorlar. Çünkü bedenin korunması gerekiyor ölümden sonraki yaşam için. En değerli eşyalarıyla birlikte, hatta bazen içeriye yiyecek, içecek vesaire bir şeyler de koyuyorlarmış. Bu şekilde bir odada gömülüyor firavunlar ve işte kraliçeler, yani eşleri. Bunun sebebi dediğim gibi ölümden sonra yaşam. Ölüm tanrısı Anubis, cenaze tanrısı olarak da geçiyor. Ölümden sonraki yaşamda düzen şu şekilde işliyormuş o dönemin inanışı. Anubis sizin ruhunuzu alıyor, yani sizi alıyor, Maat'ın karşısına çıkarıyor. Maat da doğruluk ve adalet tanrıçası. Sizin kalbinizi söküp terazinin bir tarafına koyuyorlarmış. Maat kafasındaki tüylerden bir tanesini alıp terazinin diğer tarafına koyuyormuş. Eğer kalbiniz ağır basarsa bu dünyada, yani yaşadığınız dünyada yaptığınız iyilikler, güzellikler daha fazla ağır bastığı için ödüllendiriliyormuşsunuz. Yani cennet kavramı gelsin aklınıza. Eğer Maat'ın tüyü daha ağır basarsa demek ki siz bu dünyada fenalık yapmışsınız, kötülük yapmışsınız. O yüzden cezalandırılmanız gerekiyor gibi bir inanış varmış. Yani ölümden sonraki yaşamın hikayesi de aslında böyle dostlar. Farklı uygarlıklarda ölümden sonra yaşam inanışı var. Firavunlar da o dönemin hükümdarları da kendilerine böyle büyük anıt mezarlar yaptırmışlar. Görkemli yapılar. Şu an en küçük olan piramide bakıyoruz. Yani bu 3 piramit arasındaki en küçüğü 66-67 metre civarı olması lazım. Mykerinos piramidi. Bu biraz daha sağlam kalmış gibi. Tabii. Taşlar daha böyle yekpare duruyor. Bu arada bu kireç taşları Nil Nehri'nden taşınarak buraya getirilmiş dostlar. Yani su yardımıyla buraya getirildiği için daha kolay bir taşıma olmuş. Ama dediğim gibi ağır taşlar işte yontarak filan böyle şekil vermişler. Kazık sistemiyle böyle bir ray sistemi gibi bir şey yapmışlar. Bu Machu Picchu'yu ziyaret ettiğimizde İnkaların merdiven sistemi gibi bir şey vardı ya, ona benzettim ben açıkçası. Öyle bir sistem yapıp taşları buraya kadar taşımışlar ve burada yontarak işte buraya yerleştirerek piramitleri inşa etmişler. Şimdi bunlar çok büyük yapılar. Uzun yıllar boyunca sürmüş inşaatları. Çok fazla işçinin burada çalıştığı söyleniyor. Bazı kaynaklar 100.000'in üstü diyor. Bazı kaynaklar 20.000 civarı diyor. Ben bir kaynakta şöyle bir şey okudum. 5.000 ustabaşı varmış. Yani aslında şöyle geçiyor. 5.000 civarı nitelikli eleman olarak yazıyordu kaynakta. Benim aklıma direkt ustabaşları geldi, yani nitelikli olduğu için ustalar ustabaşları gibi geldi. Ve 20 ile 25.000 arası da normal işçi yazıyordu o kaynakta. Bunlar hep bu çevrede yaşamışlar dostlar. Bu ustaların
Yani nitelikli elemanların tüm ihtiyaçları karşılanmış. İşçilere de 10 somun ekmek ve bira vermişler çalışmalarının karşılığında. Herhalde günlük veriyorlar bunları yani, ya da haftalık mı, o yazmıyordu, bilmiyorum onu. Böyle bir çalışma ve ödeme sistemi varmış. Baksanıza taşların büyüklüğüne. 2 metreden fazla var bak. Ya İnka yapıları da buna benziyordu ama onlar biraz daha farklıydı tabii. Birbirine geçme ve daha farklı şekillerle yontmuşlar. O da çok ilginçti mesela, Machu Picchu. Gölgeye geçince birazcık serinliyorsunuz ya, sıcak. Bayağı sıcak çünkü burası. Burada da içeri girebiliyorsunuz. 280 pound buranın girişi. Ama en büyük olan o, en önemli olan büyük piramide girmek istiyorsanız, Khufu piramidine girmek istiyorsanız o 20 dolar girişi dostlar. E-bilet de alabilirsiniz bu arada. Biletinizi buradan okutup giriyorsunuz. Dilerseniz bizim aldığımız gibi gelip buradan kartınızla ödeme yapıp bu alana girebilirsiniz. Mykerinos'muş bunun adı. Bakın bayağı devasa bir şey açılmış. Bu arada böyle yapı gözüküyor ama alta doğru gidiyor bu piramitler. Yani firavunların o mezarları altta, çok dar alanlardan geçiyorsunuz. İşte tuzaklar, sırlar. Yani o belgeselleri izleyin. Orada arkeologlar uzun yılların çalışmasıyla o kadar güzel bilgiler toplamışlar ki onlar daha böyle düzgün anlatıyorlar açıkçası. Yani bizler de onlardan izleyip öğrenip sizlere aktarıyoruz gezginler olarak. Yani en azından ben kendim öyle yapıyorum. Makalelerden bir parça bilgi aldım. Belgesellerden bir parça bilgi aldım. Sizlere aktarıyorum dilim döndüğünce. Kefren. Hemen karşımızda, çok da güzel duruyor yalnız ha. Bu daha yüksekte olduğu için en ihtişamlı bu gözüküyor. Ne yaptın güzellik? He? Ne yapıyorsun? Sevsem şey yapar mı acaba? Seveyim mi seni? He? Seveyim mi seni biraz? Ne kadar güzel hayvan ya. Sağ ol abi. Şükran. Şükran. Piramitlerin bu tarafına geçtiğiniz zaman güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Çünkü hem Giza bölgesini görüyorsunuz. Biraz daha uzakta Kahire gözüküyor. Manzara buradan güzel. Yani fotoğraf çekileceğiniz zaman, olur da buraya gelirseniz mutlaka bu kısma gelin, atlamayın. Şimdi güneş gördüğünüz gibi hemen karşımızda, artık bu taraftan batacak. Şu an batıya bakıyoruz. Eski Mısır'da dediğim gibi ölümden sonra yaşama inanış var. O yüzden ölüm bir son değil onlar için. Bir başlangıç aslında. Bundan yola çıkarak ölülerini hep Nil Nehri'nin batı yakasına gömmüşler. Yani güneşin battığı tarafa gömmüşler. O yüzden piramitlerin hepsi de Nil'in batı yakasındaymış dostlar. Yani güneş batıyor, hava kararıyor, hayat bitiyor, onu simgeliyor ve yeni bir güne uyanıyorsunuz. Yani yeni bir hayata uyanıyorsunuz. Böyle bir anlam katmışlar işe. O yüzden piramitler hep Nil'in batı yakasındaymış. Bilet kontrolü burada mı? Göstermiyoruz mu? Tamam. Arkadaşlar Sphinx'in olduğu yere geldik şimdi. Buranın girişi ayrı. Piramitlerin aşağısına doğru yürümeniz gerekiyor. Burada okutacağız galiba. Burada yani dilek dilebiliriz. Ha, dilek dile. Ha, ben de şeyi zannettim. Biletleri okutacağımız alan zannettim. Para atıyorlar dilek dilemek için abi. Hiç gerek yok, bize devam et. Sorry. Gerek yok abi hiç. Ve meşhur Sphinx heykeli karşımıza çıktı. Öpücük fotoğrafı var ya, bu heykelle çekiliyorlar. Şu açıdan şöyle göstereyim sizlere, bayağı kalabalıkmış ha burası. Şurada duruyorsun. Aynen, şuraya doğru geçelim de. Adamın durduğu yer. Tahmin ettiğimden büyük bir anıtmış ama dostlar, onu söylemeliyim. Fark ettiyseniz gövdesi yarı uzanmış bir aslana benziyor. Kafası da insan sureti. Şöyle firavunların tacı gibi bir şey var ya da aslan yelesine benzeyen bir şey yapmışlar insan suretinin hemen arkasına, yanlarına. Sphinx dediğimiz Antik Mısır'da efsanevi bir yaratık. Antik Mısır'da
güneşle aslan bağlantılı olduğu için sanırım aslana benzetmişler. Öyle bir figür yapmışlar. Biliyorsunuz güneş Ra, yani ana tanrı, en büyük tanrı. O yüzden öyle bir bağlantı kurmuşlar. Oldukça güzel bir heykel bu arada. Birazcık parçalanmış, tahrip olmuş ama yine de turistlerin ilgisini çekiyor. Gayet de güzel aslında ya. Yani surat korunmuş gibi. Buradan kulağını seçebiliyorum ben. Gözleri gözüküyor. Burnu birazcık yok olmuş. Dudakları gözüküyor. Oldukça büyük bir heykel. Gördüğünüz gibi insanlar burada fotoğraf çekiliyorlar. Türk grupları da var. Dünyanın her yerinden insan buraları ziyaret ediyor. Hatıra fotoğrafı çekiliyor. Where from? Türkiye. Turkish. Kom. How much abi? Hasan Şaş. Hasan Şaş, Ahmet Şaş. Ahmet Şaş. Şakşuka şakşuka. No Omar Şah. Güzel yapmışlar yalnız, böyle farklı renklerde kumlar ve figür koymuşlar. Bu tarafta Egypt var. Mısır yazmışlar. Piramitleri koymuşlar. Arka tarafta da bir tane deve var. Bu biraz daha büyük. Deve var. Yine bu tarafta piramitler var. Mısır yazıyor. Abi how much for example? This is 250. 250. Bu 5 dolar arkadaşlar. Yes, this is 100. Bu 2 dolar. Şöyle Yes, göstereyim. This is small one 100. Small one, Küçükler 2 dolar arkadaşlar. Şu büyükler de 5 dolar. Burada böyle tütsüler var. Gelip abilerle pazarlık yapabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Su da satıyorlar, kola da satıyorlar, tişört de, her şeyi satıyorlar. Bak şöyle dükkanı göstereyim de. Burada böyle farklı kıyafetler var. Böyle gecelikler var. Ne bileyim, o dönemde kraliçelerin, hani biz filmlerde görürüz ya giydiği kıyafetler, ona benzer şeyler var. Tişörtler var. Bazen para istiyor. Gayet güzel. Çekim parası istiyor. Çekim parası mı istiyor? Vermezdik biz abi. Canı sağ olsun abi. Şükran. Goodbye Turkish. Orada böyle bir sürü heykeller var. Tabii ki çarşıya giderseniz Kahire'de daha uyguna alabilirsiniz dostlar. Hemen Sphinx burada. Piramitler burada. Güneşte gerçekten yoruyor burayı gezmek. Yani şu an kış mevsimindeyiz. Ama yine de güneş etkisini gösteriyor. Yani burayı ben yazın düşünemiyorum abi. İnsan aklını oynatır burada büyük Kasım ihtimalle. ayından sonra güzel oluyor. Kasım, Aralık, Ocak sanırım en Güzel. popüler zaman. Mısır'ı gezmek için en güzel zaman. Tamam. Evet dostlar, bu videolukta bu kadar olsun. Yani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bilgiler vermeye çalıştım ama dediğim gibi yani belgeselleri izlerseniz tam anlamıyla bilgilere hakim olursunuz. Turkish, Türk abi, eyvallah. please, because you are Turkish. Because the Egyptian bank no change this in Egyptian bank. Türk parası. Ha, Türk parası var. Ha, sende niye Türk parası var abi? Neden onda Türk parası var? I sell for Turkish people. Bunu millet Ha, biliyor Türk gene. parası alıyor, onlara Egyptian pound veriyor. Anladım, tamam. Satıyorsun mu sen? Gerek mi sana? Yok, bana gerekmiyor abi. You don't have money? Türk parasını bana vermek istiyor, ben ona şey vereyim istiyor. Mısır parası. Kaç para var elinde ya? 2600 lira. 2600 lira var ha. Eyvah Ne eyvah. çeksin alayım sana kendine? 2600 şey Dur vurayım, bakalım. iyice vurayım mı? Hemen bakalım. 75 dolar var elinde. 3600 Mısır poundu var elinde. Ne hamur o? Söyle abi, çok fazla Türk rehber var, rehberler alır. Ha, buna nereden erişti acaba? Çok ilginç ya. Eyvallah abi, şükran. Burada öpücük atma kültürü de var abi. Böyle direkt Öpücük de yapıyorlar, de yapıyorlar. Bunlar Mısır'da böyle öpücük atma abi adet olmuş genelde. He. Yani, genelden söyler Habibi demek normal bir cümle Hı hı. dilimize yakışıyor yani Habibi hadi. Ya sahbi, Habibi burada tamam. Burada Mısır'da da görüyorsun öpücük atan çok Düz oluyor. öpücük de atan var abi. Hiç eliyle yapmadan direkt dudaklarıyla Evet. öpücük atan da var yani. Evet abi. işte O selamlama gibi. selamlamak muhabbet bir şey burada yani Mısır'da bunu kullanıyorlar. İzleyenler gelirse şaşırmasın o zaman. Evet şaşırmasın abi öpücük atınca şaşırmayın hani. Yani o normal durum burada yani. Eyvallah abi. Senin de ağzına sağlık bu arada. Sağ ol var ol abi. Senin de bilgilerine başvurduk. Sağ ol, Geldin. var ol abi. Benle eşlik ettin. Gezdik beraber. Sana lafı varmış abi. Yorulduk biraz. Sen de yoruldun. Ben de yoruldum. Güneş yedik. Güneş güzel yedik. Ya güzel ya güneş fazla din güneş yoktur abi. Fazla sıcak değildir. Tabii Normal. yaza kıyasla doğru. Yok abi yaz ay çok güzel. Yaz burada zor. Zordur. Sen bu Evet hafta dostlar. geldin. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Ömer abiyle birlikte Kahire'de gezmek istiyorsanız açıklamalara ben numarasını
bırakıyorum. Önceki videolardan zaten kendisini tanıyan vardır. Ulaşabilirsiniz. Benim adımı verirseniz size yardımcı olacaktır. İnşallah. Adios amigos.